Tarihte 16 büyük Türk devleti kuruldu. Klasik anlatı hep şöyle başlar. Türkler dünyanın en çok devlet kuran milletidir. Doğru. Toplum olarak bu sözle resmi mühürlerimizde taşıdığımız o 16 yıldızla haklı bir gurur duyarız. Ancak burada gerçekçi bir tespit yapmalıyız. Türkler devlet kurmaya genetik veya mistik nedenlerle yatkın değildi. Onları bu olağanüstü organizasyon yeteneğine iten şey, yaşadıkları coğrafyanın ta kendisiydi. Sert iklim, sınırlı kaynaklar, sürekli rekabet ve hareketlilik. Bu acımasız şartlar, hayatta kalmak için mecburi bir askeri organizasyon yeteneği üretiyordu. Göçebe toplulukların uçsuz bucaksız Asya bozkırlarından çıkıp dünyanın yarısını etkilemesi tarihsel açıdan muazzam bir başarıdır. Bu gücü asla küçümseyemeyiz. Ancak tarihsel matematik bize daha sert bir soru sorar. Tarihte 16 kez devlet kurabilmeniz için daha önce kurduğunuz 15 devletin yıkılmış olması gerekir. Neden bu devletler asırlarca yaşamadı? Ayrıca şunu da belirtmeliyim. Tabii ki tarihte çok daha fazla Türk devleti kuruldu. Ama 16 büyük Türk devleti bugün yaygın olarak bilinen bir anlatıyı temsil etmektedir. Hunlardan Selçuklulara kadar tarihteki güçlü bozkır devletlerinin değişmez bir ortak hastalığı vardı. Haritaya dikkatle bakın. Olağanüstü bir askeri teşkilatlanmayla gelen hızlı yükseliş, geniş coğrafyalara yayılan büyük fetihler, ardından ulaşılan görkemli zirve ve hemen sonrasında başlayan iç çekişme ve parçalanma. Döngü hep aynıydı. Peki, neden Türk devletleri çoğu zaman dış düşmanlar tarafından yok edilmeden çok daha önce içeriden zayıflayıp çöküyordu? Kuruluş aşamasındaki teşkilat tasarımı kusursuzdu. Ama sistemin içine ölümcül bir hata kodlanmıştı. Devlet, kalıcı bir kuruma değil, geçici bir şahsa ve onun ailesine bağlıydı. Lider öldüğü an arkasında bir hukuk olmadığı için devlet anında kendi iç savaşına sürükleniyordu. Analitik bir kıyaslama yaparak soralım. Neden Büyük Göktürk Kağanlığı yok oldu ama Çin devleti birçok kez parçalanmasına rağmen bürokratik ve kültürel devamlılığını korumayı başardı? Ya da İngiltere ve Japonya gibi devletler nasıl oldu da yüzyıllar boyunca haritadan silinmedi? Onlarda ihanetler veya zayıf liderler yok muydu? Elbette vardı. Ancak onların tarihteki en büyük avantajı devletin şahıslardan daha güçlü olmasıdır. Bozkır geleneğinde lider veya hanedan değiştiğinde devlet değişiyordu. Çünkü devlet demek ailenin kendisi demekti. Çin, İngiltere ve Japonya ise kriz anlarında devleti değil sadece hanedanı değiştiriyordu. Çin'de büyük isyanlar oldu. Ming hanedanı gitti, Qing hanedanı geldi. Ama o liyakatli bürokrasi, vergi sistemi ve kurumsal hafıza yerinde kaldı. İngiltere'de kralların kafası kesildi. Hanedanlar bitti. Ama İngiliz parlamentosu hep ayakta kaldı. Japonya'da askeri diktatörler birbiriyle savaştı. Ama Japon devlet aygıtı silinmedi. Gelen yeni güç, hazır bekleyen o sağlam devlet organizasyonunun direksiyonuna geçti. Bozkır'da ise kurumlar her zaman kişilerin gerisinde kaldığı için şahıslar ölünce devletler de haritadan silindi. Tabii bunu sadece hanedan-devlet organizasyonu ilişkisiyle açıklamak yetersiz kalır. Çünkü coğrafyada belirleyici bir güçtür. Türk devletleri tarih boyunca 3 büyük jeopolitik hattın arasında varlık gösterdi. Doğuda Çin Uygarlık Havzası, güneyde İran ve Orta Doğu İmparatorlukları, batıda ise Avrupa ve Step dünyası. Bu durum sürekli bir hareket zorunluluğu yaratmıştır. Türk devletleri ya genişlemiş ya da parçalanmıştır. Uzun süreli durağanlık bu coğrafyada nadir görülür. Osmanlı İmparatorluğu'nun neden diğerlerinden farklı olduğunu anlamak için onun haritadan silinmeye ne kadar yaklaştığını görmeliyiz. Kurulduktan yaklaşık 100 yıl sonra 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'un o acımasız askeri makinesi Yıldırım Bayezid'i ezdi geçti. Osmanlı ordusu dağıldı.
Padişah esir düştü. Lider sistemden çıkınca Bozkır'ın o eski ölümcül yazılım hatası tekrar devreye girdi. Taht kavgası. Kardeşler 11 yıl boyunca birbirini doğradı. Devletin kurumları ve yasaları şahısların gerisinde olduğu için Osmanlı dağılmanın eşiğine geldi. Ülke tamamen durdu. Binlerce insan öldü. İşte bir devletin sadece fetihlerle ve kılıçla ayakta kalamayacağının en net tarihsel ispatı bu devirdi. Bu enkazdan çıkan Osmanlı'yı gerçek bir imparatorluğa dönüştüren şey, çoğu kişinin inandığı gibi sadece İstanbul'un fethi değildir. Osmanlı'nın asıl dönüm noktası, Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettiği kurumsallaşmadır. Fatih Sultan Mehmet dönemi, Osmanlı'yı sadece genişleten değil, aynı zamanda yeniden tanımlayan bir süreçtir. Fatih, devleti geleneklerden çıkarıp yazılı bir hukuka bağladı. Kendi adını taşıyan kanunnamelerle devletin işleyişini kurallara döktü. Bu dönüşüm, devleti kişilere daha az bağımlı hale getirdi. Timur, çok daha büyük fetihler yapmasına rağmen sistemi birkaç nesil sonra çöktü. Fatih ise fethettiği topraklara sistem ve hukuk götürdü. Devleti kendisinden sonra da çalışacak kurumsal bir makineye dönüştürdü. Ancak zamanla Osmanlı'da kurumların verimliliği azaldı. 18. ve 19. yüzyıllarda dünya köklü bir dönüşüm yaşadı. Avrupa sanayi, bilim ve teknoloji alanında büyük bir sıçrama yaptı. Osmanlı bu dönüşüme çeşitli reformlarla yanıt vermeye çalışsa da dönüşümün hızı ve kapsamı imparatorluk için büyük bir meydan okumaydı. Avrupa'nın bilimsel, ekonomik ve teknolojik dönüşümüne aynı hızla uyum sağlanamadı. 20. yüzyılda ise Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadro Türk tarihinin bu tecrübeleri üzerine inşa edildi. Amaç devletin kişilere değil, kurumlara dayanmasıydı. Tarihten bugüne döndüğümüzde videonun en önemli sorusu karşımıza çıkar. Bir toplumun, bir ülkenin gerçek gücü nereden gelir? Kurtarıcı liderlerden mi, yoksa kendini sürdürebilen kurumlardan mı? Türklerin asıl başarısı sadece devlet kurmak değildi. Asıl başarı, yıkıldıkça yeniden ayağa kalkabilmekti. Ancak tarih hala aynı soruyu soruyor. Devlet kurmak mı daha zordur, yoksa onu kurumlarıyla birlikte yaşatmak mı? Burası realist. Şüphe edin, merak edin ve lütfen kendi araştırmanızı yapın. Tekrar görüşmek üzere.